Merhaba. Senin için hazırladığımız bu incelemede elimizdeki kaynaklara göre o kutudaki ağır, koyu renkli nesneye odaklanıyoruz. Yani Arjantin'den gelen Campo del Cielo meteoritine. Evet, oldukça meşhur bir meteorit. Aynen. Bu ama sadece bir uzay taşı değil mi? Senin bize yolladığın kaynaklar Güneş sisteminin ta ilk günlerinden başlıyor, dünyadaki keşfine hatta kültürel mirasına kadar uzanan inanılmaz bir hikaye anlatıyor aslında. Kesinlikle öyle. Çok katmanlı bir konu. Görevimiz de işte bu materyallerdeki en önemli, en şaşırtıcı bilgileri senin için ayıklamak, biraz deşmek. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi ilk bakışta dikkat çekiyor, yoğunluğu. Santimetre küp başına 7-8 gram. Evet, o yoğunluk şaşırtıcıdır. Yani avucunuza aldığınızda boyutuna göre çok daha ağır hissettiriyor. Neredeyse tamamen demir-nikel alışımından oluşuyor zaten. Kaynaklara göre %92'den fazla demir. Evet, %6-7 civarı da nikel içeriyor. Bu da onu bilimsel olarak IAB tipi bir demirli meteorit yapıyor. Evet, IAB tipi. Yani bu sınıflandırma onun belirli bir kimyasal yapısı olduğunu ve muhtemelen küçük ilkel bir gezegenin metalik çekirdeğinden koptuğunu gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Ya da büyük çarpışmalar sonrası oluşan metal havuzlarından. Olasılıklar bunlar. Anladım. Bir de dışında o koyu böyle camsı bir katman var. Füzyon kabuğu deniyor sanırım. Atmosferden geçerkenki o yanmanın izi. Evet, o yüksek ısıdan dolayı oluşan bir yapı ve yüzeyindeki o girintiler regmagliptiler. Evet, regmagliptler. Sanki böyle erimiş metalin bıraktığı parmak izleri gibi duruyor. Çok karakteristik. Kesinlikle. Malzemenin kendisine gelince yaşı inanılmaz. Yaklaşık 4,5 milyar yıl, yani Güneş sistemiyle neredeyse yaşıt. Vay canına, 4,5 milyar yıl. Evet. Dediğim gibi gezegenlerin oluşumundan arta kalan, gezegenimsi dediğimiz öncül gök cisimlerinin çekirdeklerinden ya da işte o dev çarpışmalar sonucu oluşan eriyik metal havuzlarından geldiği düşünülüyor. Ama dünyaya düşüşü çok daha yeni tabii. Evet, senin kaynakların da ona işaret ediyor. Yaklaşık 4000 ila 5800 yıl önce gibi değil mi? Aynen. Bölgedeki yanmış odunların karbon-14 testi özellikle 5800 yıl öncesini gösteriyor ki bu tarihleme açısından önemli bir dayanak noktası. Yani düşünsene milyarlarca yıl uzay boşluğunda dolaşıyor. Sonra insanlık tarihinin görece yakın bir döneminde buraya geliyor. Müthiş bir zaman farkı. Gerçekten öyle. Düştüğü yer de ilginç. Arjantin'deki Campo del Cielo, yani göklerin alanı. Adı bile manidar. Evet, çok uygun bir isim vermişler. Ve tek bir parça halinde düşmemiş. Atmosferde parçalanıp muazzam bir alana, yani belki 60 kilometre kareden bile daha geniş bir alana saçılmış. Evet, krater alanı oldukça geniş. Notlarında da var. Bugüne dek 100 tondan fazla parça toplanmış. Bu inanılmaz bir miktar. Aralarında Gangedo var 30,8 ton, El Chaco var 28,84 ton. Bunlar devasa kütleler. Kesinlikle devasa parçalar ve bu taşların hikayesi sadece bilimsel değil, aynı zamanda kültürel bir boyutu da var. İspanyollar 1576'da bölgeyi kayda geçiriyor ama Ama yerli halk çok daha önceden biliyormuş. aynen öyle. Yerli halklar bu taşları çok önceden biliyor ve onlara Piguemnenralta gibi kendi dillerinde isimler veriyorlarmış. Demir yağmuru efsaneleri var, güneş kültüyle bağlantılar kuruyorlar. Hatta alet yapımında kullandıklarına dair ipuçları bile düşünülüyor. Alet yapımı. Vay. Evet, işte burada çok ilginç bir nokta var. Senin kaynaklarında vurguladığı gibi yerli halk bu taşların gökten geldiğini, mitoloji veya sezgi yoluyla bir şekilde Anlarken 16. yüzyıl İspanyolları ilk başta bunun bir gümüş madeni ya da belki volkanik bir kaya olduğunu sanıyor. yani tamamen dünyevi bir açıklama arıyorlar başta. Tabii, göksel kökeni ancak kimyasal analizle, yani o yüksek demir-nikel oranıyla doğrulanıyor. %90 demir, %10 nikel çıkınca bu uzaydan gelmiş diyorlar. Bu da bilginin farklı kültürlerce nasıl algılandığının, nasıl doğrulandığının harika bir örneği aslında. Çok doğru. Hatta Antik Mısır'da Tutankamon'un hançeri meselesi var değil mi? O da meteoritik demirden yapılmış. Yani bu bilgi, gökten demir geldiği bilgisi farklı yerlerde de varmış demek ki. Kesinlikle, evet. O da çok önemli bir örnek.
Bu farklı algılama biçimleri gerçekten düşündürücü. Peki, diyelim ki böyle bir parçayla karşılaştın. Senin materyallerine göre gerçek olup olmadığını nasıl anlarsın? Pratik ipuçları var mı? Var tabii. Mesela mıknatısa güçlü çekilmesi çok bariz bir işaret. Evet, demir nikel sonuçta Aynen o bahsettiğin şaşırtıcı yoğunluğu yani ağırlığı da önemli. Ve tabii o regmagülip dediğimiz yüzey şekilleri bunlar hep ipucu ama şunu unutmamak lazım. nedir o? Dünyada geçirdiği binlerce yıl görünümünü değiştiriyor. Karasallaşma denen bir süreç var. Karasallaşma yani karaya uyum sağlama gibi mi? Gibi, evet. Yani dünyanın nemli ve oksijenli ortamına maruz kalarak zamanla paslanıyor. O ilk düştüğündeki belirgin füzyon kabuğu ve regmagliptiler silikleşebiliyor, hatta kaybolabiliyor zamanla. Anladım. Bu da korunmasını zorlaştırıyor o zaman. Hem de nasıl? Uzay boşluğunda olmayan nem ve oksijen demir ağırlıklı bu meteoritler için en büyük tehdit. Paslanma yani oksidasyon neredeyse kaçınılmaz oluyor dünya koşullarında. O zaman ne yapmak gerekiyor? İşte onları çok kuru tutmak lazım. Çıplak elle dokunmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü parmak izlerimizdeki asitler bile zarar verebiliyor. Ciddi misin? Parmak izi bile mi? Evet evet. Uzun vadede etkiliyor. Bazen de mineral yağ gibi koruyucu kaplamalar kullanmak gerekiyor. Düşünsene, milyarlarca yıl uzayın o zorlu koşullarına dayanan bir nesne, dünyanın görece sakin ortamında bu kadar hızlı bozulabiliyor. Bu da işin ironik tarafı, değil mi? Gerçekten öyle. Adeta zamanın ve çevrenin bir cilvesi gibi. Özetlersek bu incelediğimiz kaynaklara göre Campo del Cielo sadece bir demir parçası değil kesinlikle. Güneş sisteminin doğuşundan bir mesaj getiriyor, dünyada binlerce yıllık bir serüveni var ve farklı insan kültürlerinde de derin izler bırakmış. Evet, çok yönlü bir hikaye. Bu objenin yolculuğunu takip ettik. Milyarlarca yıl uzayda oluşum, binlerce yıl önce o ateşli varış, sonra farklı kültürlerce keşfi, yorumlanması ve nihayet günümüzde onu koruma çabamız. Peki tüm bunlardan çıkarılacak daha derin bir anlam, bir soru var mı sence? Belki de şu soruyu sormak lazım. Senin kaynaklarının da işaret ettiği gibi yerli halkların hani modern bilimin o laboratuvar doğrulamalarından yüzyıllar önce bu taşların kökenini sezgisel veya mitolojik yollarla biliyor ya da en azından seziyor olması, Evet. acaba doğa ve evren hakkında bizim şu anki bilimsel yöntemlerimizle belki de gözden kaçırdığımız, henüz anlayamadığımız veya sadece kendi çerçevemizden yorumlayıp eksik bıraktığımız başka ne gibi kadim bilgiler veya anlayış biçimleri olabilir? Bunu düşünmek lazım. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için teşekkürler.